Bordo bulamacına başladım. Cevizlere. Bordo bulamacı atıyorum. Bakır. Şimdi bu aşağıları attım. Size de göstereyim. Bu karşıdan geldim. Buralara hep attım. Şimdi şu birkaç taneyi atacağım. Şunlara birkaç tane atacağım. Bu bahçe bitecek. Öbür bahçelere gideceğim. Bu bahçeyi hallettim. Bu bahçe zaten çok hızlı oluyor. Hemen şu terastan giriyorsunuz. Bakın sağlı sollu atıyorsunuz. Sonra buraya çıkıyorsunuz. Burayı sağlı sollu atıyorsunuz. Bitiyor. Burayı hallettim. Şimdi önemli olan diğer bahçeler. Önemli olan şimdi diğer bahçeler. Oralara gitmeden bir ihtiyaç molası. Ufak tefek bir şeyler yiyeyim içeyim. Atıştırayım. Bir enerjimi toplayayım. Gidiyorum. Biraz geç kaldım bugün. İki bahçeyi bitirdim. Şimdi en üstteki büyük 7 dönüm bahçe var ama artık bugün vaktim yok. Acilen çıkmam lazım. Adayı biliyorsunuz servis bırakıyor, benim almam gerekiyor. Şimdi bizim diğer Doblo bizi yarı yolda bıraktığı için, motor yediği için maalesef tek arabaya düştük. O yüzden hep planlı programlı hareket etmemiz lazım. Yani ne Gizem ne ben kafamıza buyruk takılamıyoruz şu an. Bu bizi mahvetti. Şimdi apar topar gideceğim artık, yarın öbürsü gün
Tekrar geleceğim buraya. Oranın ilacını tamamlayacağım. İlk parti bakır ilacımı yapmış olacağım. İlaç dediğimize bakmayın bu arada. Cevizlere attığımız şeyler tamamen hani iyi tarıma yönelik, iyi tarım uygulamalarına yönelik. Hani öyle zehir vesaire gibi tarz şeyler değil. İyi tarım uygulamalarına yönelik uygulamalar yapıyoruz ağaçlara. Onu da ziraat mühendisi Semih abi, ceviz uzmanı. Eski videolarımızda var. Onun danışmanlığıyla yapıyorum bütün bu ilaçlamaları. Sağ olsun bana her konuda destek veriyor bu ceviz bakımı ile ilgili. Şimdi artık buradan ayrılıyorum. Çok yoruldum. Gerçekten bir de hamım ya. İlk uygulama, hani öbürlerinde vücudum daha alışmış olur. Ama şu an bitmiş haldeyim yani. Şunu da söyleyeceğim. Geçen yıla göre inanılmaz hızlı çalışıyorum. Çünkü artık neyin nerede nasıl yapacağımı bildiğim için abartmıyorum size. Yani 3 saatlik işi falan 1-1,5 saatte falan yapıyorum yani. O kadar hızlandım. Traktörü daha aktif hızlı kullanıyorum. İşte hortumu nereden nereye uzatacağımı, bahçede nereden nereye ineceğimi, hangi sırayla ağaçları ilaçlayacağım falan inanılmaz uzmanlaştım. O yüzden çok hızlı yapıyorum ama çok yorucu. Ne kadar hızlı olursanız daha da yoruluyorsunuz. Günler çok hızlı geçiyor. Yattım, kalktım sabah erkenden tekrar geldim buraya. Yetişemiyorum gerçekten yani. O kadar hızlandı ki zaman. Şuraları da açayım. Bugün en üstteki bahçeyi de yapıp ilaç mevzusunu bitiriyorum ama muhtemelen bir hafta 10 gün sonra filan tekrar ikinci parti yapılacak. Ay. İşe başlamadan kendime bir kahve yapmam lazım. Aslında burada yatsam iyi olur da. Ama işte şu araba mevzusu işleri bozdu maalesef. Artık bahar iyice geldi. Hava bayağı yumuşadı bakın. Mont bile giymiyoruz. Sizin oralar nasıl acaba? Biz burada baharı yaşıyoruz yani. Bizde de ata birkaç gündür hastaydı. Ama kampta üşütmedi, onu söyleyeyim yani. Kampta ona çok iyi baktım. Neyse iyileşti. Bir gün okula gitmediydi. Onu da okula bıraktım. Kahvem olsun. Sonra bir çırpıda işlere başlayayım.
Bu arada yeni tabanca aldım ilaç püskürtme için. Benim tabanca arızalanmıştı dün. Hüseyin abi onu tamir etti. Tamir ederken de sağ olsun kendi tabancasını verdi. Onunla yaptım. Benim tabancayı tamir etti ama nedense tam istediğim gibi uzağa fırlatmıyor. O yüzden ben de yeni bir tabanca aldım. 600 lira gibi bir paraya. Türk malıymış. Bakalım nasıl olacak. Tabii daha pahalıları var ama deneyeceğim artık bunu. Vallahi hayat bazen şöyle oturdum mu düşünüyorum da hayat ne ilginç ya. Yani bizim köye göç edeli 8 yıl oldu. 8 yıl öncesini düşünüyorum. Her sabah tıraş olup takım elbisemi giyip işe giderdim. Toplantılar, şeyler. Plazada falan çalışıyorduk ya. Şimdiki hayatıma bakıyorum. O zamanlar düşündüğümde bugünler çok hayaldi yani. Ama ya yol kat ettik. Zaman da çok hızlı geçti. Acaba hiç köye göç etmeseydik ne halde olurduk? Daha mı mutlu olurduk? Daha mı mutsuz olurduk? Şehirde daha mutsuz olurduk muhtemelen. Şehirde şimdi bile şehre gittiğimde kaçasım geliyor. Birkaç saat anca dayanıyorum. Ama tabii insan gene oradaki imkanları bazı şeyler de özlemiyor değil. Sonuçta hep şehirde büyümüş bir insanız. Köy hayatı güzel de işte köy hayatının en büyük kısıtlayıcı şeyi hayvan bakıyorsan hiçbir yere ayrılamıyorsun. Bizim de bir ailemiz, eşimiz, dostumuz yani burada kimsemiz yok. Şimdi köyde yaşayan fenomenlere bakın. Ya hep aile evindeler, tamam mı? Bakıyorsun mesela çocuğa, kıza. Sürekli geziyor arkadaş. Nasıl geziyorsun? Sen mesela inek bakıyorsun. Büyükbaş hayvanların var. Onları bırakıp da nasıl oraya buraya sağa sola her yere geziyorsun. Yani bizim işte öyle bir şansımız yok. Yani onlar anası babası arkada çalışıyor. Tamam mı? O da orada hazır bir düzen var. Güzel güzel videosunu çekiyor. Keyfine bakıyor. Kopuyor gidiyor. Ama bizim öyle bir imkanımız yok ki. Yani biz tamamen çekirdek aile olarak köyde yaşamaya çalışıyoruz. Yani şurada gidince bir anama çocuklara bırakabileceğim bir şey yok. Kimseye bırakamıyoruz. Yani biz altın kafesteyiz. Kendimize güzel bir yaşam kurduk. Ama hareket edemiyoruz. Ailecek bir yere gidemiyoruz. Bu da insanı bir süre sonra sıkıyor. Yani karı koca birbirimizi bile sıkıyoruz. Artık 7-24 bir arada yaşamak o kadar zor bir şey ki yani. Yani böyle arada uzaklaşmak gerekiyor. Ya mesela ben şimdi buraya geldim değil mi mesela? Bütün gün birbirimizi Gizem'le görmüyoruz ya. Çok iyi oluyor ya, özlüyoruz yani. O yüzden mesela bu ceviz bahçesi olsun, zeytinlik olsun benim için nimet. Ama tabii her gün de gelemiyorum. İşim oldukça geliyorum. Yani sonuçta buralara gelip gitmek de bir masraf. Keşke isterdim yani şu bizim bu yaşadığımız yerde ne bileyim aynı mesela Ankara gibi olsaydı. 5 dakika sonra annem de, işte 10 dakika sonra teyzem de, anneannem de, işte 15-20 dakika sonra abimler de olsaydık. Ne bileyim akşam onlar gelseydi biz gitseydik. Yani o günleri özlüyorum. Mesela onlar da bizim köyde yaşıyor olsaymış mesela. O zaman var ya kral olurmuşuz yani. Ama bu düzende buraya kadar gidiyor. Daha gitmiyor yani. Zor. Biz de bir nevi gurbette sayılırız. O yüzden gurbetçileri anlıyorum. Gurbetçiler de şimdi bana diyordur ki ah benim akrabalarım da Almanya'da olsaydı, Avustralya'da olsaydı, Fransa'da olsaydı. Keşke burada yaşasalardı da. İnsan şöyle aslında. Hani akrabalardan ne kadar uzaksan o kadar iyi gibi geliyor insana, tamam mı? Gençlik yıllarımda böyle
uzaklaşmak, kaçmak istiyorsun. Hani daha arkadaş canlısı oluyorsun ama yaş ilerleyince ailenin kıymetini anlıyorsun. Eş, dost, akraba daha böyle bir kıymetli gelmeye başlıyor. Bir de uzakta yaşıyorsan daha böyle özlüyorsun o günleri. Biz kahvemi içerken de biraz sizinle dertleşmiş oldum. Bugün de şansıma biraz rüzgar var. Bu iyi bir şey değil. Rüzgarda ilacı atmak var ya, zulüm gibi. Ağzım, yüzüm, her yerim ilaç oluyor. İnşallah biraz sakinler bakalım. Şimdi an ve an bende gelişmeler hızla değişiyor. Şimdi Hüseyin abiyle konuştum. Bir de babam aradı. Bu bölgeye yağmur geliyormuş. Hakikaten ben de açtım, hava durumuna baktım. Bugün öğleden sonra yağmur veriyor. Yarın sabah yağmur veriyor. Hava şu an günlük güneşlik. Ama bayağı yağmur veriyor. Vallahi dün de ilaç attım. Kötü oldu bu yağmur. Hiç hava durumunu da dikkate almamıştım. Şimdi en üstteki bahçenin ilacını erteliyorum. İlacı boşuna atarsam yağmur yağarsa bir anlamı kalmayacak. En azından buraya attıklarım hani 2 gün olmuş olacak. Yağmur görmemiş olacak ama muhtemelen bunlar da etkisini kaybeder yağmurla beraber. Neyse 3-4 gün sonra hava açıyor. Uzunca bir süre güneşli gösteriyor. O zaman atacağım ilaçları. O yüzden şimdi ben bu bahçedeki çalı çırpıları yakacağım buraya gelmişken. Odunları keseceğim. Odun yapacağım. Şimdi gelmişken bugün o işlerle uğraşacağım. Burada inanılmaz bir coşku var ağaçlarda, bakın. Hepsi birbirinden güzel. Evet, burada yakıyorum bakın. Burada çalı çırpıları, bu bahçeyi bir temizleyeyim. Traktörü de çektim. Su tankerini suya doldurdum. Allah göstermesin bir şey olursa diye. Gerçi her yer yaş. Bir iki saat sonra da yağmur veriyor. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Hüseyin abi de burada yak daha iyi olur dedi. Burada artık yakıp vakit geçireceğim ateş başı. Şuraları bayağı temizledim. Siz burada bir 15-20 saniyelik videoda benim çalışmamı izliyorsunuz ama ben burada saatlerdir çalışıyorum. Size sadece küçük bir parçasını gösteriyorum. Hem video çekmek zor oluyor hem de sıkılmayın diye. Bayağı kolayladım. Tabii daha çok yakacak odun var ama artık onları daha sonra yapacağım çünkü mecalim kalmadı. Orada yaktım, bir de buradakileri taşımayayım diye burada yaktım. Allah'tan burada yaktım. Gayet de kolay yandı. Şimdi bir tavuklara bakacağım. Sonra üstümü başımı değişip tekrar adayı almaya. Bugünlük mesai bu kadar. Bilmiyorum görebilecek misiniz ama kirpiklerim yanmış. Nasıl becerdim ya? Kirpiklerim yanmış. Gözüküyor mu? Ateşe çok mu yaklaştım? Ne oldu? Dedim kirpiklerimde bir şey var. Bir tuhaflık hissediyorum. Aynaya bir baktım. Yanmış kirpikler.
Evet, bağ bahçe işleri bitti. Akşam hastaneye geldik. Düşünün yani o kadar yoğun. Akşam gelebiliyoruz. Gündüz gelemiyoruz hastaneye bak. Evet. MR çekilecek Gizem. Aynen. Yaktın beni. Niye? Ceviz yüzünden oldu. Vallahi. Dizimde bir sıkıntı var, geçmiyor bir türlü. Dizimin arkası. En sonun neye gittik geçen gün? Fizik tedavi. Rehabilitasyon. Orta pediye Hayır, mi? fizik tedaviye gittik. Fizik tedaviye mi gittik? Evet. Bayındır'da. Aynen, O da bizi Bayındır. buraya sevk etti. Evet. MR çekilmek için. Biz gündüz mü gelirsiniz akşam mı dediler. Biz de akşam dedik, gündüz işimiz var. Evet. İlk defa akşam hastaneye geldik. Aynen. Bomboş. Ellerimde bakın ham incir reçeli almadığınız için ne hale geldi. Ham incir reçeli Ham yaptı incir elle. reçellerimizi alın lütfen alın bakın ne Aynı- hallerde geldi. Aynı hatayı 100 kere yaptı. Aynı hata Akıllanmadı. yapmadım. Eldiven taktım ondan geçti. Onun üstünden geçti. Eldiven taktım ona rağmen. Benim Aa. 3-4 kat falan takmam gerekiyormuş. Cildim çok hassasmış. Senin bulaşık eldiveni takman lazım. İşte içine de ayrıca takmam lazımmış. Elyaf falan böyle. Sen daha önce hiç MR çekilmedin mi? İlk defa mı? Korkuyor musun? Ne bileyim biraz çok uzun sürüyor baksana. Sıkılır mıyım acaba içeride? Yok artık. Ne böyle kapalı yerler falan girmesin. Neyse güzel hayaller kur. Doblo'nun satıldığını hayal et. Para gelmiş, yeni araba alıyorsun. Allah. Onunla yazın tatile gidiyoruz. Ha, tamam. Deniz kenarı. Tamam. Hayaller kur. Kapat gözünü böyle. Tamam. Kendini manyetik dünyanın esintisine Manyetik bırak. rezonans. Hadi bekliyorum seni. Nasıldı? Aşırı gürültü yapıyor. Ben bir ara gülmeye başladım. İçi ışıklı mı? Yok değil. Kapkara Karanlık. tünel gibi böyle. Kapkaranlık. Yani hani karanlık yani tünel gibi böyle. Ama girmedim ben içine bacağım. He. Nasıl? Senin kafan dışarıda mı? Tabii canım. He. Sen yırttın o zaman. Evet yok onun içine girmek zor bir şey. Hastanede gece acayip. Hastanede bir gece. Şifremiz 1, 2, 3, 4 kare. Sanki Half-Life oynuyoruz. Ulan biri geldi kapatıyor. Yatalak hasta çıktı geçmiş olsun. Geçmiş olsun ya. İnsan böyle görünce de üzülüyor. Evet ya Allah şifa versin. Haline şükret bak. Tabii canım. Ya aile- sedyede yatıyorsaydın. Kapatıyorum hadi dışarıda görüşürüz. Artık günler uzadı tabi. Tabii. Hava kararmıyor. Saat kaç? Saat. Gece seansına geldik ama 8'e saat geldik. 8'e 10 var. Ama 1-2 ay önce olsaydı karanlık olurdu. Evet. Bu Yani. saatte bomboş, o kadar güzel ki hastane. Keşke gündüzleri de böyle olsa ya. Her yer böyle olsa. Sadece hastane değil. Almanya'da böyle mi acaba? Ben evet. Ya da böyle. Hollanda'da. Ben gittiğimde böyleydi Belçika'da. Gündüz kimse yok mu hastanede? En önden geçiyorduk. Yani otobüse falan. Almanya'da Aynı yaşayanlar, böyle. Avrupa'da yaşayanlara soralım o zaman. Evet. Sizin bulunduğunuz bölgede gündüz hastaneler boş mu? Aynen. Bizim gündüz nasıl bir göstersek var ya kafayı yersiniz. Evet, bizi hiç böyle baş başa gezerken gördünüz mü? Tabii Şöyle yani bir tek bir hastanede işimiz olurken baş başa. şöyle çekelim de hatıra olsun, insanlar Aynen. bir mutlu olsunlar. Evet bence de. Çocukları bıraktık. Evet abla kardeş evdeler. Biz de şimdi şeye geldik. Hastaneye iyi fırsat bilip muhallebi Muhallebiciye geldik. Allah'ım. Ne ala. tatlı çayla tatlı yiyeceğiz. Aynen öyle. Şöyle geliyor tatlılar tatlı çaylar. Kusura bakmayın. Yok rica ederim ya olsun ne yapalım. Sağlık olsun. Dondurma Antep Nasıl? fıstığı. Olur yani. Şimdi sade Antepli alayım ya. ya. Sade alayım. Evet daha güzel olur. Aynen. Gerçi seninki nasıl? Ben istemiyorum dondurma. İstemiyor musun? Ha. Ben bir alıyorum. Ben böyle yiyeceğim. Ya seninki daha güzelse? Ay ben de ondan korkuyorum şu an. Ben
güzel ya. Beraber yarım yarım mı yesek? Ha bakayım şunu. Riski bölüştürmek adına yarım yarım mı? Ay yok ya ben sevmiyorum tadı. Beğenmedin mi? Yani lotusu sevmiyorum. Teşekkür Afiyet ederim. olsun. Bak kendine ne yaptırdı bak. Hadi bakalım. Sen, Ben aslında sen kazandım, benimkinin ucundan yedin. Tamam. Bu ne lan? Bak ya Hangisi? yedirmiyor. Ama benimki daha güzel. Bence dondurma koydur. Niye? Seninki çok büyük. Senin dondurmandan ufak ufak alayım. Olur. Kızım bu çok güzel. Nasıl beğenmedin sen bunu? Hı? Lotus'un tadını sevmiyorum. Allah Allah. Dondurma mı? Atayım da. İstemiyorum. Neyse bozma. Evet aldım ama. Mesaiye tekrar başlıyorum. Şimdi yağmurlardan dolayı ertelemiştim ilacı en üst bahçenin biliyorsunuz. Bugün oranın ilacını tamamlayacağım. Bugün bitmiş olacak artık. Şimdi traktörü alayım. Deposuna su doldurmuştum zaten geçen gün. Hemen ilaçları ayarlayıp ilacı atayım. Sizi şöyle baharın mis gibi atmosferinde bahçede bir yürüyüşe çıkartayım şöyle. Çok güzel her yer. Geçen gün biliyorsunuz şuraları hep yaktım, temizledim. Bakın pırıl pırıl oldu. Şunlar bizim yakacak odunlar. Şu eski boruları atacağım. Şu eski boruları da atacağım. Şunları ayırdım yakacak. Mis gibi ortam. Keklik mi onlar ya? Acayip kuşlar havalanıyor. İyice bakalım. Yeter mi acaba? Geçen yıl bu zamanlarda işte hava bir anda soğumuştu. Don yapmıştı gece. O yüzden cevizlerin verimi çok düşmüştü. Bu sene maşallah diyelim hava güzel gidiyor. Gerçi dün serinledi hava ama hani öyle don olacak gibi değil. Bugün de ısındı tekrardan, güzel oldu.
Üzülüyorum vallahi. İşin içine girince tabii çiftçinin halini daha iyi anlıyorsunuz. Bakın şu püsküller var ya. Bunlar tozlaşmayı, ağaçlar arasında işte döllenmeyi falan sağlıyor bildiğim kadarıyla. Onlar geçen yıl yanmıştı. Dondan dolayı kapkara oldular. Bu sene gayet güzel gidiyor. Evet, bahçeyi yaraladım. Bu bahçe zor ya. Çok yokuşlu olduğu için in çık, hortumu çek beni bayağı yoruyor. Öbür bahçeler daha rahat. Ama kolayladım. Yarısı bitti. Hava da kapadı, inşallah yağmur falan yağmaz yani. Hava durumunu her yerden kontrol ettim. Yağmur göstermiyor. Ama burası belli olmuyor. Karadeniz gibi. Bir anda indiriveriyor. Şansıma artık. Bu büyük ağaçların en tepesine ulaştırmak çok zor. Ama gene gidiyor ya. Traktörün mazotu da azaldı. İnşallah bitmez.
Tamamdır, bitirdim. Bayağı hızlı oldu bu bahçe. Allah'a şükür bitti ama yağmur yağmasın diye dua ediyorum. Artık burada mesaim bitti.